Herkese merhaba. Bugün AutoCAD dersinde aşağıdaki yardımcı tuşlardan bazılarına değineceğim. Aşağıdaki düğmelerden hangisini gözükmesini istiyorsanız en sonda yer alan Customization düğmesine basarak istediklerinizi işaretleyebilir, istemediklerinizi de işaretsiz hale getirerek aşağıdaki çubuğunuzu düzenleyebilirsiniz. Biz bugünkü dersimizde göreceklerimizi buradan önce işaretleyeceğiz. Daha sonra da aşağıdan aktif hale getireceğiz. İlk olarak göreceğimiz Infer isimli ilişkiler ekleyen, daha çok makinacıların kullandığı bir yardımcı tuş. Üzerine tıklatarak getirdiğiniz zaman aşağıda hangi düğmenin açılıp kapandığını görebiliyorsunuz. Bu şekilde açıkken şu anda pasif halde çalışmıyor dikkat ederseniz. Çalıştırmak için üzerine tıklatalım. Ve bundan sonra bu komutun, bu düğmenin ne işe yaradığına birlikte bakalım. Infer komutuyla çizim yaparken çizdiğiniz her şeyin sabitliğinin bozulmaması için AutoCAD ilişkiler veriyor. Örneğin biz herhangi düz bir çizgi çizerek işe başladığımızda, diyelim ki bu çizgimizin uzunluğu 150 olsun, Enter dedim. Elimi aşağıya tanıtırken dikkat ettiyseniz üzerine bir işaret yerleştirdi. Infer açık olduğu zaman çizdiğiniz her şeyi ilişkilendirmeye çalışıyor. Tekrar 150 diyorum bu şekilde. Şöyle eğik bir şekilde, açılı bir şekilde gideyim. 150. Ve komutlardan çıktım. Burada bir kesişim ilişkisi görüyorsunuz. Burada bir yatay, çizginin yatay olma özelliğini görüyorsunuz. Bunları kapatsanız bile ilişkileri kaldırmış olmazsınız. Yani bu düğmelerin burada gözükmesine buradaki kısımdan kapatsanız bile çizginin düz olacağını belirttiğiniz ilişkiyi silmiş olmazsınız. Bu aslında şöyle güzel bir şey. ESC değerli komutlarda değilim zaten. Komuttaysam çıkıyorum. Çizginizin üzerine tıklattığınız zaman üzerinde seçili olduğunu gösteren mavi noktalarımız var biliyorsunuz. Biz bunlara grip diyoruz. Griplerin üzerlerine tıklatarak çizginizle ilgili değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bakın ben çizgiyi eğmek istiyorum. Noktasından bir eğiklik vermek istiyorum. Ama fark ettiyseniz hiçbir şekilde çizginin düz şekilde olmasını değiştiremiyorum. Veya şuradaki kesişme kısmına tıklatalım. Bakın ayıramıyorsunuz da. Veya ESC ile çıkalım. Taşıma komutuna girelim. Sadece bu çizgiyi taşımak isteyelim. Enter diyelim. Herhangi bir noktasından tutup bakın başka bir tarafa götürdüğünüzde bile diğerleriyle birlikte hareket ediyor. Çünkü burada bir kesişme ilişkisi var. Dolayısıyla yaptığınız şekli bozulmadan kalmasını sağlamak istiyorsanız işte bu aşağıdaki inferi oluşturuyorsunuz. Bunun yukarıdaki menüsü ise parametrik menüsüdür. Parametrik menüsü AutoCAD'in LT versiyonunda bulunmaz. AutoCAD'in standart sürümlerinde yer alır. Parametrikle siz nasıl infer başta ilişki ekleyerek çizdiyse siz de ilişkilerinizi sonradan verebilirsiniz. Örneğin bir daire çizelim. Yarıçapı 50 olsun. Sonra bu çizginin bu daireye teğet olmasını isteyelim. Hemen parametrik menüsüne gidiyorum. Buradaki ilişkilerden hangisini vermek istediğimi söylüyorum. Ben teğet ilişkisini istediğim için teğet düğmesinin üzerine tıklatıyorum. Ve daha sonra bu teğet olacak şekillerimi seçiyorum. Bakın ilk seçtiğim her ne ise ona doğru hizalandı. İlk çizgiyi seçseydim, ikinci olarak dairemi seçseydim, o zaman daire hareket ederek birinci çizginin olduğu yere gidecekti. O yüzden seçim sırası önemlidir. Burada baktığınız zaman teğet ilişkisini verdikten sonra taşısanız bile teğetliği bozmayacak şekilde daireniz taşınıyor. Uzakta bir yere gittiğiniz zaman bu çizgi uzadığında yine buna teğet olabilecek şekilde bir ilişki var aslında. ESC ile grip noktalarımı temizliyorum. İlişkim yine burada. Veya buradan farklı bir, diyelim ki eğik bir çizgiyi, şöyle eğik bir çizgiyi çizdim. ESC dedim. Sonra yukarıdan parametrik menüsünden dikey veya yatay yapmak istiyorum. Örneğin dikey. İlişkimi seçiyorum. Daha sonra da çizgimi seçiyorum. Böylece bu çizginin artık kesinlikle eğilmeyeceğini belirtmiş oluyorum. Deneyelim bakın. Hiçbir şekilde çizgiyi eğmediğinizi görebilirsiniz. Bir kere daha deneyelim.
bir eğik çizgi daha yerleştirdim. Şu anda normalde üzerinden istediğim şekilde eğikliklerini yapabiliyorum. Yukarıdan parametrik menüsünden bunu da yatay yapmak istediğimi söyledim ve bu şekilde değiştirdim. Demek ki ilişkileri tek bir nesneye aktarabileceğiniz gibi birden fazla nesneyi seçerek de ilişkiler ekleyebiliyorsunuz. Aynı burada çizgi ve dairenin teğetlik ilişkisinde olduğu gibi. Peki bunları nasıl bozabiliriz? Yukarıda ilişkileri silmenizi gösteren bir delete tuşu var. Delete tuşuna basarak istediğiniz alandaki ilişkileri bir pencere içerisine alın ve daha sonra Enter tuşunu kullanın. Veya Space, mouse'un sağ tuşu da AutoCAD'de Enter görevleri görmekte. Bu şekilde ilişkilerinizi silebilirsiniz. Kenarındaki çarpısından kapatmanız onun ilişkisini sildiğiniz anlamına gelmez. Örneğin bakın hala ilişkisini seçtiğim zaman gösteriyor. Demek ki bu çarpılar ilişkileri silmek için değil, üzerinde beklediğinizde size gösterdiği gibi hide yani gizlemek için kullanılan kısımlar. İlişkiyi silmek için yukarıdan parametrik menüsünden delete'i seçiyorum. Silmek istediğim alandakileri pencere içerisine alıp Enter'a basıyorum. Böylece artık istediğim şekilde çizgilerimin tekrar eğilmesini, bükülmesini, değişiklikler görmesini sağlayabilirim. Aşağıda infer tuşu şu an için açık. Bunun anlamı şu. Bundan sonra da yeni çizdiğiniz şekiller için size bu ilişkileri yerleştirecek. Bu şekilde de baştan çizdiğiniz şeylerin bozulmaması için AutoCAD size yardımcı olacak. Şimdilik bu düğmemizi kapatalım. Ekrandaki her şeyi seçmek için kontrol tuşu ile birlikte A harfine basalım ve silelim. Delete tuşuyla sildim. Yukarıdan Home menüsüne gidiyorum. Aşağıda tekrar farklı bir yardımcı tuşu öğreneceğiz. Aşağıda az önce infer komutunu kullandık. Lazım değil ise Customization menüsünden bu yardımcı düğmemizi bu şekilde işaretsiz yapabiliriz. Bizim şimdi şu anda göreceğimiz bir diğer komutumuz ise LineWeight. Şu an listenizde baktığınız zaman LineWeight komutu işaretli değilse buradan işaretleyerek istediğiniz şekilde ekranınıza getirebilirsiniz. LineWeight komutu ekranda eğer sizin vermiş olduğunuz bir kalem kalınlığı varsa bu kalem kalınlıklarını ekranda görmenize yardımcı bir tuştur. Örneğin bir yeni layer açalım. Yeni düğmesine basıyorum. Layer'ımın ismini Center yazdım. Rengini istediğiniz şekilde farklı bir renk verebilirsiniz. Çizgi tipini değiştirelim. Çizgi tiplerini biliyorsunuz buradan istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Pencereden tekrar seçiyoruz. LineWeight kısmına geldik. Yani çizginin kalınlığına. LineWeight kısmında da çizgimi 0.30 kalınlığına ayarladım. Ve 0'ın kalem kalınlığını biraz daha kalın 0.50'ye ayarlıyorum. Ve bu şekilde farklı bir değişiklik yapmayacağım için Close düğmesiyle penceremi kapatıyorum. Şu anda 0 layer'ındayken bir tane yarıçapı 50 olan bir daire çizeyim. Ve Center layer'ındayken bir tane de rastgele uzunlukta ya da 150 uzunlukta bir çizgi çekeyim. Şimdi normalde biz bunlara bir kalem kalınlığı tanımlamıştık. Burada da çizginin özelliklerini zaten görebiliyorsunuz. Center layer'ına ait özellikler burada gözüküyor. Eğer değiştirirseniz katman ile olan bağlantısı kopar ve yeni çizeceğiniz çizgilerin şekli buradan oluşur. O yüzden buraların by layer'da kalmasına dikkat edin. Değiştirecekseniz mutlaka katmanlardan değiştirin kalem kalınlığınızı. Yazıcıdan çıkarttığımız zaman çizgilerin kalınlıkları sizin ayarladığınız şekilde çıkar. Fakat yazıcıdan çıkartmadan da ekranda görmek isterseniz aşağıdaki LineWeight düğmesini kullanabilirsiniz. Açtığınız zaman ekrandaki çizgi kalınlıklarıyla ilgili size fikir verecektir ve görmek istemezseniz tekrar buradan kapatabilirsiniz. Ama yazıcıdan çıkmasında bir problem yoktur. Bu sadece ekrandaki çizgilerin kalınlıklarını görebilmemiz için kullandığımız bir yardımcı tuşumuzdur. Bir tane daha layer oluşturalım. Yeni oluşturacağımız layer center'ın üzerindeyken bastığım için onun kopyasını aldı. Bakın siliyorum. 0'ın üstündeyken yeni layer düğmesine basarsam o zaman 0'ın kopyasını aldı. Yani hangi layer seçiliyken onun üzerinde new layer düğmesine basarsanız
o layer'ın kopyasını yapar. Ben buraya tarama için hatch yazıyorum. Rengini istediğiniz şekilde açık renklerden seçtim. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kalem kalınlığını ince bir kalem kalınlığına 0.20'ye dönüştürdüm. Ve burada bir başka ayar daha var. Transparanlık ayarı. Bakın şöyle genişleteyim sizin için. Ayarın ismi transparanlık. Transparan demek biliyorsunuz şeffaflık, geçirgenlik demek. Şu an için herhangi bir transparanlık ayarı var mı? Yok. Yani 0 ayarı. Ben yapacağım taramanın biraz soluk, altındaki çizgileri gösterebilecek şekilde olmasını istiyorum. O yüzden transparanlığına tıklatıyorum. Bana 0 ile 90 arasında bir değer girebileceğimi söyledi. 50 diyorum. Okeyledim. Böylece transparanlık ayarı verdim. Diğerlerinin herhangi bir şeffaflığı var mı? Yok. Şu an için onlar 0'da. Kapatıyorum bu bölümü. Buraya hala center'dayken istediğim herhangi farklı şeyleri çizebilirim. Örneğin buraya da bir tarama yapayım. Center layer'ındayken. Taramanın deseninin nasıl olacağını seçiyorum. Ayrı özel bir tarama menüsü geldi taramadayken dikkat ederseniz. Tıklatıyorum bu şekilde ve okeyliyorum. Taramamı yerleştirdim. Artık transparan olan şu hatch komutunu kullanmak istiyorum. Bunun için hatırlarsanız layer'larda katman ayarlaması yaparken hatch'e bir transparanlık vermiştik. Bakalım nasıl çalışacak. Tekrar tarama komutuna giriyorum. Ve tam bir boyama istediğimi söylemek için solid'i işaretliyorum. Ekranın içerisine tıklatıp burayı boyayacağımı belirtiyorum ve okeyliyorum. Dikkat ettiyseniz daha şeffaf ve soluk bir şekilde transparanlığı olduğu için. Şimdi bunun da bir yardımcı düğmesi var. Aşağıdan Customization bölümüne gidelim. Buradaki Transparency düğmesini açarak hangisi olduğunu böyle açıp kapatarak görebilirsiniz. Line Weight'in yanında bilmiyorum fark edebildiniz mi? Transparency düğmesini açtığım zaman zaten bu düğmenin çalışır halde aktif olduğunu görebiliyorum. Bunu kapattığınız zaman transparan şekilde görmek istemediğinizi belirttiniz ve dikkat ettiyseniz arkadaki çizgiler artık görünmez hale geldi. Dolayısıyla transparanlık düğmesi sizin ayarlamış olduğunuz şeffaflığı ekranda görüp görmek istemediğinizi soruyor. Aynı şekilde line weight ekranda yine çizgi kalınlığını görüp görmek istemediğinizi soruyordu. Bu düğmede ekranda transparanlıkları yani şeffaflıkları görüp görmek istemediğinizi soruyor. Transparency düğmesini de genellikle tarama komutunda kullanırız ve bu şekilde görmek istediğimiz zaman kullanırız. Şimdi aşağıdan başka bir yardımcı tuşla ilgili çalışacağız. Bu da çok kolay bir şekilde seçim yapabilmemizi sağlayan süper bir yardımcı düğmedir. Aşağıdan Customization bölümüne gidelim. Selection Cycling isimli bir düğme. Selection Cycling düğmesi aşağıda fark ettiyseniz Transparency'nin yanında bende şu anda. Kenarında küçük bir artı resmi oluşan transparanlığı da kapatabiliriz artık. Gördüğünüz gibi Selection Cycling hangisi olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Aşağıdaki buradaki düğme. Şu anda çalışır halde mi? Hayır. Üzerine tıklatarak aktifleştireyim. Selection demek seçim demek biliyorsunuz. Şimdi bir seçim işlemi yapacağız. Bu düğme üst üste gelen çizgileriniz var ise onları kolay bir şekilde seçebilmenize olanak tanır. Örneğin burada biliyorsunuz benim hem bir taramam var hem center katmanı ile çizdiğim çizgilerim ve bir de dairem var. Hepsinin kesiştiği yere tıklattığım zaman bana bir seçim listesi çıkartıyor. Bu seçim listesinde diyor üst üste bir sürü şeklin var. Sen bunlardan hangisini seçmek istersin? Yani çizdiğin daireyi mi yoksa çizmiş olduğun taramayı mı ki üstünde bekler beklemez seçiliyor. Bakın yukarıda menü geldi otomatik olarak. Yoksa bu sarı olan kısım hani center'la çizdiğin şeyi mi yapmak istiyorsun? Örneğin ben buradan sarı çizgilerimi seçmek istiyorum. Üzerine tıklattım. Artık bu çizgim seçili. Ne yapabilirim? Taşıyabilirim, silebilirim, ayarlarını düzeltebilirim. Örneğin şurada bakın taramaların scale kısmı var. Yani ölçek bölümü. Buradan birazcık şöyle taramasını ayarlayayım. Böylece kolayca seçim yapmış oldunuz. Hangi düğmeyle? Selection Cycling düğmesiyle. Farklı bir yere tıklattığınız zaman tıklattığım alandaki üst üste gelen çizgilerden
hangisini seçmek istediğimi söyledi. Bu sefer diğerini seçelim örneğin ve klavyeden delete tuşuna basarak silelim. ESC ile seçimimi temizliyorum. Demek ki bu şekilde de ne yapabilir misiniz arkadaşlar? İstediğiniz şekilde değişiklikler yapabilir. Seçimlerinizi daha kolay yolla seçebilirsiniz. Selection Cycling'i ihtiyacınız olduğu zaman açın. Sürekli açık olursa sizi birazcık rahatsız edebilir. O yüzden şimdilik bunu da kapatıyorum. Bir diğer öğreneceğimiz diğer önemli bir yardımcı tuş ise yine Customization bölümüne gidelim. Listeye baktığınız zaman Quick Properties diye bir seçenek göreceksiniz. Normalde çizgilerin, şekillerin üzerine çift tıklattığınız zaman zaten çıkan bir penceredir bu Properties penceresi, yani özellik penceresi. Üzerine tıklattığınızda yine aşağıda bende açık olduğunu görüyorsunuz. Şu düğme dikdörtgen gibi. Siz de bir şekilde açarak kontrol edebilirsiniz. Şu an için kapalı bakın. Kapalıyken ben çizgimin üzerine çift tıklatıyorum ve bununla ilgili bir özellik penceresi çıkıyor. İşte çizginin uzunluğu, çizgide kullandığım çizgi tipi, hangi katman kullandığım, rengi. Biz bu pencerede özelliklerini görebiliyoruz. Şimdilik kapatalım. ESC ile seçimimizi temizleyelim ve aynı işlemi Quick Properties'ten yapalım. Basıyorum Quick Properties'e. Artık her ne objeyi seçersem o objeyle, yani o nesneyle ilgili özelliklerini görebileceğim bir pencere açılacak. Basıyorum, bakın aynı pencereyi tekrar görebiliyorsunuz ve buradan işte katmanını beğenmediyseniz değiştirebilirsiniz. Farklı değiştirmek istediğiniz özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Pencerede nelerin gözükeceğini şuradaki düğmeden ayarlayabilirsiniz. Sizin için bu kadarlık bir gösterim yetmiyorsa, bu çizgiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız o zaman buradan değişiklik yapabilirsiniz. Bunu da şimdi size hemen göstereyim. Layer'ını tekrar center diyeyim ve bu çizgisinin özelliğini bu kadar geniş çizgi değil de daha küçük çizgi, yani çizgi tipinin ölçeğini değiştireyim. Bunun için bu pencerede daha çok alana ihtiyacım var. Listeden Customize düğmesine basıyorum. Sağ tarafta gelen listeden hangilerinin gözükmesini istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben çizgi tipi ölçekleriyle ilgili bir ayarlama yapmak istediğim için burayı işaretledim ve OK düğmesine basarak penceremi kapattım. Şu anda özellik penceresi de kapandı ama düğmem hala aşağıda açık, dikkat ettiyseniz. Çizgimi tekrar seçip özelliklerine ulaştığım zaman artık ek olarak bana bir de çizgi tipi ölçeği gösteriyor. Örneğin burayı 0.5 olarak değiştirip Enter'a bastığım zaman ve penceremi kapatıp ESC ile çıkayım, bakın. Çizgisinin aralıklarının daha dar olduğunu görebilirsiniz. Tekrar seçiyorum. Çizgi tipi ölçeğini örneğin 2 yapıp Enter'a bastığımda ve pencereyi kapatıp ESC ile çıktığımda çizgi tipi ölçeğindeki aralıkların daha değişken, daha geniş çizgiden oluştuğunu görebilirsiniz. Quick Properties ile bu şekilde bilgiler alabilirsiniz. Diyelim ki dairenin çizgisine tıklattığınız zaman size ek olarak yarı çapını, çevresini, alanını da göstermekte. Yine siz buraya ek bir bilgi koymak isterseniz yine bunun da özelleştir kısmını kullanarak daha farklı ihtiyaç duyduğunuz özellikleri yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda buradaki bulunan kısımlardan yeni yarıçaplar, çaplar, değerler, alanlar tanımlayabilir ve çiziminizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin 100 diyelim, bakın. Bu şekilde de değiştirme işlemlerinizi Quick Properties penceresinden yapabilirsiniz. Seçimi temizlemek için her zaman ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Quick Properties aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili, örneğin taramayla ilgili veya çizdiğiniz kapalı alanlar, şekiller, yaptığınız ölçülendirme, her şeyle ilgili bilgilerin olduğu kutucuğu açan özellik penceresidir. Biz buradan değiştirelim. Örneğin mesela şu andaki tanımlanmış olan tarama desenini farklı bir desenle değiştirmek için buradan farklı bir şey seçiyorum. Demek ki bu pencereyi de kullanabiliyormuşuz. ESC ile temizlediğim zaman ekrandaki değişikliği daha net olarak
görebiliyoruz. Quick Properties penceresi her tıkladığınız zaman ekranda gözükeceği için sadece lazım olduğunda kullanmanızı öneririm. Şimdilik bu düğmemizi de kapatalım ve böylece burada bizim için önemli olan işlemlerimizi yapmış olduk. Ekrandakileri silmek için Ctrl tuşu ile birlikte A harfine basıyoruz ve Delete tuşuna basarak ekrandakilerin tamamını siliyoruz. Şimdi normalde biz çizimler yaparken kenar köşelerinden iz alma işlemini uyguluyoruz. Kenar köşe noktaları bizim için bulduran Object Snap düğmesi biliyorsunuz. Örneğin ben rastgele bir dikdörtgen çiziyorum. Yani farklı iki tane noktama tıklattım. Şu anda katmanım bir önceki katmanda aktif olduğu için bu şekilde çizildi. Değiştirmek için önce seçiyorum. Listemi açıyorum ve sıfır layer'ını aktifliyorum. ESC tuşuyla seçimimi değiştirdim. Şu anda böyle bir dikdörtgenim var. Ben bu dikdörtgenin kenarlarına daireler yerleştirmek istersem kenarda çıkan bu kare kutular, üçgenler merkezlerde çıkan veya tam orta noktasına ağırlık merkezini gösteren noktaların tamamını bana aşağıdaki Object Snap yani diğer adıyla OSNAP düğmesi göstermekte. Şu anda açık olduğu için bütün noktaları yakalayabiliyorum. Yanındaki düğmesine basarak hangi noktaların yakalanmasını istiyorsam seçebilirim veya Settings düğmesine girerek tamamını seçebilir ve sizi rahatsız eden çok fazla yerde çıkan şu son 3 tanesini kapatabilirsiniz. Böylece sizin için gerekli olan kesişmeler, eksen noktaları, merkez noktalar, dik noktalar gibi noktaların tamamını siz hiçbir işlem yapmadan kolayca yakalayabilirsiniz. OK diyorum. Object Snap düğmem çalışıyor. Bu aynı Settings penceresinde açtığınızda bir de burada Object Snap Tracking diye bir kısım var. Yani sizin için bulduğu noktalardan bir iz almasını ister misin? Bunun çalışır olabilmesi için Object Snap'inizin mutlaka aktif olması gerekiyor ki o noktaları bulup iz alabilsin. Buradan işaretleyebileceğiniz gibi aşağıya yardımcı tuş olarak da getirebiliyorsunuz. Bakalım hemen Customization bölümüne gidelim. Object Snap Tracking'i görüyorsunuz. Kapattığınız zaman aşağıda açılıp kapanan düğmeyi görüyorsunuz. Burada bakın şu anda çalışır halde. Zaten az önce kutucuğu da işaretliydi hatırlarsanız. Demek ki buradan da eğer istersek iz almayı aktifleyip kapatabiliyormuşuz. Yukarıdan herhangi bir komuta girelim. Örneğin Circle komutu daireme giriyorum. Üçgen orta noktaları ifade ediyor. Beklediğim zaman bu nokta değil hizasına demiş oluyorum. Üçgenin üzerinde mouse'umla bekledim. Elimi iz almak istediğim yöne doğru tanıtıyorum. Yeşil çizgileri gördüğünüz zaman şu anda iz alınıyor demek. Böyleyken kaç mesafe uzaklıkta bir daire çizmek istediğimi söyleyebilirim. Örneğin 50. Enter diyorum. Böylece 50 mesafe uzağa bir noktaya tıklatmış oldum. Şimdi yapacağım şey dairenin yarıçapını yazmak. Örneğin 25. Demek ki istediğiniz herhangi bir noktadan iz alarak belirli mesafede bir uzaklığa bir çizim yapabilirsiniz. Bunun haricinde tekrar bakın şuradan sıfır layer'ıma geçeyim önce. Daire komutuna girsem ve bu sefer bu dairemin merkezinde beklesem birden fazla noktada bekleyerek iz alabilirim bakın. Bir de şu kenar köşede bekleyip iz alsam her ikisinin kesiştiği noktayı kolayca bulabiliyorum ve tıklatarak buraya istediğim yarıçapta bir daire ya da bir çizgi, bir dikdörtgen ne isterseniz çizebilirsiniz. Tracking düğmesini şimdilik kapatalım. Aynı işlemi tekrar deneyelim. Daire komutuna giriyorum. Orta noktada bekliyorum. Elimi tanıttığım zaman az önce gelen o iz alma düğmesini yani o yeşil işaretler bakın burada çıktı ama sizi yanıltmasın. Bu çıkan iz alma değil Object Snap'in düz çizgilerin hizasını gösteren Extension seçeneği şuradaki. Kapatırsam düz çizgilerin hizasını alamayacak. Ben tekrar komutuma gireyim. Bekliyorum. Bakın artık o da yok. O demek ki tracking ile ilgili değildi. Tamamen noktaların yakalanmasıyla ilgili size bir alternatifti. O yüzden tracking çok önemlidir. Her zaman açık olması gerekir. İster bunu Object Snap'inizin yanındaki ayarlarından Settings diyerek
Buradan işaretleyin. İsterseniz aşağıya yardımcı tuş olarak getirin. Her iki şekilde de açıp kapatabilirsiniz. Az önceki kapattığımız düğmemizi de açıyorum. Bu şekilde Tracking'in hep açık olması gerektiğini biliyorum. Yine burada sizin için bir fazlalık yaratıyorsa yine Customization bölümünden dilerseniz kapatabilirsiniz. Bugün için öğreneceğimiz aşağıdaki yardımcı tuşlardan sonuncusuna geldik. Sonuncu göreceğimiz kısım ise normalde 3 boyutlu bilmeyenler fakat basit 3 boyutlu çizimler yapmak isteyenler için konulmuş bir özellik. Şu an için bende açık. Burada Isometric Drafting isimli bir düğme. Siz de kendinize getirmek isterseniz Customization bölümünden Isometric Drafting'i işaretleyerek aşağıya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Isometric Drafting 3 boyutlu satın almadıysanız yani AutoCAD'in LT sürümünü kullanıyorsanız veyahut da 3 boyutlu bilginiz yoksa AutoCAD'de o zaman burada sahte 3 boyutlar oluşturmak için kullanabileceğiniz harika bir yardımcı düğme. Basalım bakın. Basınca ekranda imlecin şeklinin değiştiğini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda düğmeyi yanındaki oktan açtığınız zaman size şeklinizin sol, üst ve sağ taraflarını çizebilmek için 3 ayrı seçenek daha sunuyor. Ben bunların içerisinden left'i seçtim ve imleç yönünde hareket edebilmemi sağlayan orta tuşunu aktifledim. Eğer bu şekilde kullanmadığımızda biz hep orta tuşu için düz çizgiler çizmek için kullanılır deriz. Fakat normalde bir izometrik çizim çiziyorsanız imleç yönünde hareket etmenizi sağlar orta. Yani aslında orta tuşu bizim imleç yönünde hareket etmemizi sağlayan bir yardımcı tuştur. O zaman işaretledim. Left'i zaten listeden seçmiştim. Yukarıdan line komutuna giriyorum. Rastgele bir noktadan başladığımda zaten gidebildiğim yönler orta tarafından kısıtlanmış durumda. Bu şekildeyken 150 yazayım. Aşağıya doğru 150. Şöyle birazcık tekerleğimle küçülttüm. Şu şekilde 150. 150. Sola doğru 300. Kapatıyorum şeklimi. Ve şeklin sol kısmını çizdim. Listemi tekrar açıyorum. Üst kısmını çizmek için tab diyorum. Elimi tanıtıyorum. Mesafem bu sefer 200. Tekrar 150 ve kapatıyorum. Böyleyken komuttan çıkabilirim. Şimdi şuradaki sağ çizgisini oluşturacağım için sağ çizgileri çizebilmemi sağlayan right'ı seçiyorum. Line'a girdim. Buradan 150 diyorum. Ve şurayı da kapatalım. Tekrar şeklin üstünü çizebilmek için tab'a geçiyorum. Ve line'la aynı şekilde 150 kapatıyorum. Tekrar sağ görünüş çizmek için right'ı aldım. Ve sağ tarafı da 150 diyerek kapatıyorum. Şekil çok gerçekçi bir 3 boyutlu görünmesine rağmen içi dolmayan tamamen çizgilerden oluşmuş aslında 2 boyutlu bir şekil. Fakat görsel olarak sizin işinizi görebilecek sahte bir 3 boyut. Artık imlecimizi düzeltebilmek için bu düğmemizi tekrar kapatmamız gerekiyor. Ve böyle bir şekli bu tarz bir imleçle çizmek ne kadar zor tahmin edebilirsiniz. Açılar düşünmeniz lazım. 30 derecenin katlarıyla sürekli çalışmanız lazım. Demek ki siz de izometrik çizimlerini hiç 3 boyutlu bilmeden 2 boyutlu da kendi işinize yarayacak kadarını bu şekilde yapabilirsiniz diyorum. Aşağıdaki yardımcı düğmeler bizler için çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Siz de ne kadar aktif kullanabilirseniz çizimlerinizi daha hızlı gerçekleştirdiğinizi fark edeceksiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.